Şimdi arkanıza yaslanın. Kalabalıktan uzak bir yolculuğa çıkıyoruz. Dün çok yorucu geçmişti. Yorucu günün ardından eve geldim ve birkaç şey atıştırıp doğruca yatağa yatmıştım. Öyle güzel uyudun ki kendini günlerdir uyuyor gibi hissettin. Perdesi açık olan odanın içine güneş doluyordu ve gözlerini araladın. Sabah olmuştu. Bugün her zamankinden biraz daha fazla geliyordu kuşların sesi sanki. Ve inanılmayacak gibi bu kalabalık şehirde kuşların dışında başka hiçbir ses gelmiyordu. Yani bazen o beyninde uğultu haline gelen gürültü yoktu. Camdan kafayı uzatıp şöyle dışarı baktım ve caddeden tek bir araba geçmiyordu. Biraz garipsedin. Acaba sokağa çıkma yasağı falan mı vardı? Senin haberin yoktu. Telefonu aldın eline, bugüne dair hiçbir paylaşım yoktu sosyal medyada. Televizyonu açtın, birkaç kanal dışında çoğundan sinyal yok yazıyordu. Birkaçında önceki yayınların bandı vardı. Sokağa attın kendini. Sokaklar bomboştu. Bazı yerlerde arabalar vardı. Çalışıyordu ama içlerinde kimsecikler yoktu. Sanki herkes bir anda yok olmuştu. Neredeydi bunca insan? Bir markete girdin, burada da durum aynı. Etrafta kimse yok. Alışverişini yaptın ve tahmin ettiğin tutarı kasaya bırakıp çıktın. Arabaya bindin. Korkmaya başlamıştın. Gerçekten herkes yok olmuş olabilir miydi? Arabayı çalıştırıp şehri dolaşmaya başladın. İnsanların varlığı adına tek bir kanıt yok. Önce seni korkutan bu duruma yavaş yavaş alışmaya başladın bile. Artık erkenden yatıp erken kalkmak zorunda değilsin. Uykun geldiğinde uyuyor ve istediğin zaman da uyanıyorsun. Çalışmak zorunda değilsin. Dünyada olan her şey artık senin. İstediğin sarayda kalabilir, istediğin arabaya binebilirsin. Marketlerden istediğin yiyecekleri alabilirsin. Ama bu fazla uzun sürmeyecek. Son tüketim tarihi dolan bazı yiyecekler bozulacak. Bunun önlemini almalısın. Dünyada senden başka insan olmadığı için elektrik de senin için sorun olacak. Ama yakıt ile çalışan jeneratörler seni idare edebilir. Dilediğin bir lüks arabayı alıp sıkılana kadar onunla gezebilirsin. Sürat tekneleriyle denizlerde rüzgar gibi dolaşabilirsin. Ultra lüks sayılan deniz oyuncakları artık pahalı değil. Bunların tamamı senin. Kıyafet sorunun da kalmadı artık. En iyi markaların olduğu mağazalara gidip en pahalı kıyafetleri alabilirsin. Kıyafetlerin kirlendiğinde onları atabilirsin. Nasıl olsa ömrünün sonuna kadar yetecek kıyafetin var. Fazla değil. Bir yıl geçmişti ki çoktan sıkılmaya başladım bile. Çevrende bulunan bütün müzeleri, parkları, turistik yerleri gezdin. Farklı şeyler de denemeye başladın. Mesela bir helikopteri havalandırmaya çalıştın. Neredeyse ölüyordun. İnternet olmadığı için kitapçıları gezmek zorunda kaldın. Burada uçuş eğitimlerinin olduğu kitapları topladın. İstediğin ülkeye gidiyorsun artık. Senden ne pasaport soran var ne vize. Yalnızlığın üzerinden artık 5 yıl geçmişti. Şehirlerin havaları oldukça temizlendi. Artık spor araba kullanamamaya başladın. Seçtiğin arabalar arazi aracı olmak zorunda. Yollar bozulmaya ve irili ufaklı birçok bitki çıkmaya başladı bile. İnsanların ve arabaların sesini duymayan hayvanlar şehirlerde yaşamaya başladı. Kurt sürüleri sokakların hakimi gibi görünüyor. En büyük sorunlarından biri de yabani hayvanlar oluyor. Nereden geldiği bilinmeyen birçok yırtıcı hayvan ile başın dertte. Belki de hayvanat bahçelerinde aç kalan hayvanlar bir yolunu bulup kaçmış olabilirler. Aslanlar, filler, su aygırları, farklı geyik türleri yeni bir popülasyon oluşturmaya başladı bile. Bu besin zincirinde senin de bir yerin var tabi. Askeri üslere girip istediğin kadar silah alabilirsin. Roket atarlar, otomatik silahlar, hatta istersen tank bile senin. Sadece askeri üsler değil, bugüne kadar yasak olan tüm yerler artık sana serbest. Bu yerlere girip gizli araştırmaları inceleyebilirsin. Belki de bugüne kadar devletler tarafından yalanlanmış,
gizemli araştırmaları veya buluşları görebilirsin. Aman Allah'ım, bu ses de ne? Yolun ortasında devasa bir ayı kükreyerek marketin içine daldı. Hemen oradan uzaklaşsan iyi edersin. Kim bir ayının öğle yemeği olmak ister ki? Marketlerden yayılan bozulmuş yiyeceklerin kokuları hayvanları kendine çekecek. Avlanmayı da öğrenmiş olman gerekiyor. En büyük protein kaynakları et ve balık marketlerde ya bozuldu ya da hayvanlar tarafından yendi. En basit olarak balık tutmayı deneyebilirsin. Ya da senin olan onlarca silahla bir geyik avlayabilirsin. Artık kalacağın yerlerin güvenliğini de düşünmek zorundasın. Gece bir köşk uyurken bir aslana yem olmak istemezsin. Yalnızlık iyice seni sıkmaya başladı. Silah depolarından aldığın farklı türdeki silahlar ile hem oyunlar oynuyor hem de hayvanları kendinden uzak tutuyorsun. İstediğin binayı yerle bir edip istediğin arabayı havaya uçurabiliyorsun. Bir defasında tam bir füze atacakken hareket eden bir şeyler gördüm. Çok heyecanlanmıştım. Yoksa bir insan daha mı vardı? Dikkatlice yaklaşırken orada insan olmadığını fark ettim. Bu bir evcil köpekti. Eminim ki bu seni çok sevindirecek. Nasıl da korkmuştu. Kim bilir nelerden kaçmak zorunda kaldı. En azından dostluk kuracağın, yalnızlığını gidereceğin bir hayvanın var artık. Daha önce planlarını yapıp gidemediğin birçok tatil köyüne gidebiliyorsun. Yüz binlerce dolarlık otel odalarında istediğin kadar kalabiliyorsun. Biraz tozlanmış olsa da. Şanslıysan gemiyle farklı ülkelere seyahat edebilirsin. Belki de bir yolunu bulup uçak kullanmayı dahi öğrenebilirsin. Bunun için oldukça bol zamanın olacak. Kendine farklı hobiler edineceksin. Binaların duvarlarına devasa resimler yapabilirsin. Havaalanı pistlerinde arabaları test edebilirsin. Uçak ile gökyüzüne çıkıp istediğin kadar doğanın keyfini sürebilirsin. Ama tehlikeler artık çoğalmaya başladı. Nükleer tesislerin bulunduğu şehirlerden uzaklaşman gerekecek. İnsanların olmadığı ve bakım yapılmayan tesislerde patlamalar olabilir. Bu patlamalar ile şehirler yok olabilir. Sen de orada bulunmak istemezsin. Yalnızlık artık dayanılmaz olmaya başladı. Ağaçlara isim koymaya başladın. Sabahları uyandığında onlara da günaydın diyorsun. İlk başlarda hayvanları kendinden uzak tutmak için yaptığın cansız mankenlerin artık bir isimleri var. Onların da günlük kıyafetlerini değiştirip bakımlarını yapıyorsun. Nasıl olduklarını soruyorsun. İlk başlarda tüm her şeye sahip olduğumuz dünya gerçekten istediğimiz dünya mı?